Yazdım, çok güzel olduğunu düşünüyordum ama gerçekten çok kötüydü diyor. It was all full of the kind of mistakes that you make when someone tells you how to write a play and you try to write the play the way you've been told. Yani tipik olarak hani sana nasıl bir oyun yazılacağını söylediğinde, onların hoşuna gidecek şekilde yazmak istediğinde yapacağın yanlışları yaptığını söylüyor. So I abandoned that idea and started listening to dialogue that I could hear in my head and writing that down, and that became my first play for the Travers. Ve sonra o fikirden vazgeçtim ve kafamda duyduğum diyalogları oyun haline getirmeye başladım ve ondan sonra ilk oyunumu Travers için bu şekilde yazmış oldum. Which was that play? That was One Good Beating. One Good Beating adlı ilk oyunu Travers Theatre'da yazılmış. And on the basis of that play, I was commissioned by Payne's Plough, which is a London new writing theatre company, and the Travers, and some radio, and over a period of 2 years, I was able to stop teaching and write full-time. Ve o oyunu yazdıktan sonra hem Travers Theatre'da hem de Londra'da bir what was the name of the theatre in London? Payne's Plough. Payne's Plough adlı bir tiyatroda ve aynı zamanda bir radyoda aynı oyunun sanırım satın alınması sonucunda öğretmenliği bırakma durumunda oldum. And I don't know what the system is like here, but in the United Kingdom you don't write a play and then sell it. A theatre company pays you to write the play so that you can make some kind of living from the work. Yani burada sistem nasıl bilmiyorum ama ilk önce oyunu yazıp sonra satmaya çalışmıyorsun İngiltere'de diyor. Orada diyor bir tiyatro senin oyunu yazman için sana para veriyor ve bu şekilde hayatını kazanabiliyorsun. Yani tiyatro sana para veriyor, sonra oyunu yazıyorsun. Yani oyunu yazıp tiyatroları gibi çalışmıyorsun diyor. Some years it's not a good living and some years it's okay. Bazen iyi oluyor, işte iyi bir yaşam tarzı olabiliyor, bazen de iyi olmayabiliyor. And that was 12 years ago, and so far it's okay. Yani bu 12 sene evveldi diyor. Zaten kendisinin de pek çok oyunu var. How many plays have you written so far? Do you know the number? No, I don't know. 20 or 30? No, not as many as that. Around 15. I really don't. Bilmiyorum diyor yani. Ne kadar yazdığını unutacak derecede yazmış yani sonuç itibariyle. Peki. I'm always writing a play. I stop writing one play on the Friday and I have to start writing another one on the Monday. Yani Cuma günü bir oyun yazmayı bırakınca pazartesi tekrar yeni oyun yazmaya başlıyorum. Hani sürekli bir oyun yazmak durumundayım diyor. Devamlı yazıyorum sonuç itibariyle diyor. So when let's talk a little bit about this play in specifically. When you wrote this play, I think you were inspired by a newspaper article, right? And do you always, I'm sure not all of your plays are inspired by a newspaper article, but how did that affect you and what was the article about? Well, in fact, I read the article some years before I wrote the play. Aslında yani şeyi sordum, bu oyunu yani bir gazetede çıkan bir haberden esinlenerek yazdığını düşünüyorum, biliyorum dedim. Her oyununda böyle oluyor mu diye sordum. O da dedi ki aslında ben bu haberi 2-3 sene evvel okumuştum oyunu yazmaya başlamadan evvel. And when I read the article, I had no idea that I would write a play about it. I was just very affected by what I read. Yani aslında haberi okuduğum zaman hiçbir fikrim yoktu onun hakkında bir oyun yazacağımla ilgili. Sadece çok etkilenmiştim. Because I don't think it's possible to write a whole play from simply a piece of news that you read. I think it has to belong to something within you. It has to
echoed with something that you recognise, for there to be a deeper stimulus to keep you going through the pain of writing the whole play. Yani sadece bir gazete haberinden oyun yazılmaz. O haberin sizin bir yerinize dokunması, bir şekilde bir yerinizi duygusal olarak sizi etkilemesi, bir yankı yapması ve bir şey, sizde bir şeyi değiştiriyor olması gerekiyor ki hani o oyun yazma sürecinin acısına siz de katlanın. So at the time, my son was very small, and there had been a terrible murder in England where two young boys had murdered a very little boy. Benim çocuğum o sıralar küçüktü ve o dönemde İngiltere'de çok korkunç bir cinayet olmuştu. 2 tane genç çocuk kendilerinden küçük bir çocuğu öldürmüşlerdi. And at the time that it happened, I had the flu and I felt really sick, and the whole story and the sickness all kind of merged into one thing. Yani o olay olduğu sırada kendimi çok hasta hissettim ve gerçekten grip oldum ve yani o hastalıkla olay kendisi vesaire birleşti benim dünyamda. And I began to follow the story quite obsessively. Obsesif yani takıntılı bir şekilde hikayeyi izlemeye yani takip etmeye başladım. Because it was so horrific. Çünkü çok korkutucu. But one of the articles that I read associated with it was written by a very highly respected journalist called Gita Sereni. Gita Sereni adlı çok değerli bir gazeteci tarafından yazılmıştı, bu konuyla ilgili yazanlardan biri oydu. And she was writing about the fact that 20 years before this, a young girl, an 8-year-old young girl, had murdered 2 other children. O da diyordu ki 20 sene evvel yine genç bir kız 8 yaşında bir başka bir çocuğu öldürdüğünü yazıyordu. And this 8-year-old girl had been tried as an adult and kept in adult prisons, and bu 8 yaşındaki kız da yani yetişkin hapishanelerinde yani yetişkin bir şekilde yetişkinler gibi mahkemeye çıkarılıp sonra da yetişkinler hapishanesine alınmıştı. And she served a life sentence. Hayat boyu hapse mahkum olmuş. From 8 years old, and then was kept on watch as an adult. Yani ama sonra şeye değişmiş yani yetişkin olarak hani takip edilme sürecine alınmış. But the picture that really shocked me was her identity was supposed to be secret. Yani kimliği beni şok eden şey kimliğinin gizli olması gerektiğiydi. But some news reporters found her. Ama bazı gazeteciler buldular onu. And frightened her out of her house with her own 8-year-old daughter. Frightened her with her own. They made her so afraid that she and her daughter came out of the house. Okay. Yani kendi 8 yaşında bir kızı varken onun dışarı çıkmasından korkacak hale getirdiler. O kadar yani korkuttular. And the thing that really struck me about the photograph was this grown-up woman who, at the same age as her small child, had committed a terrible crime, was desperately trying to protect her own child. Beni de en çok etkileyen şey o resimde yani o hani gazetecilerden kaçtığı sıradaki ya da o korkunç ifadede hani bir yandan 8 yaşında böyle bir korkunç bir cinayet işleyen bir yetişkin bir kadının bir yandan da 8 yaşındaki kendi kızını koruma içgüdüsüydü. And it made me wonder 2 things: whether redemption of the spirit of that 8-year-old child was possible, and whether you could ever escape from that past. Bu da beni düşündürdü yani 2 şey düşündürdü. Bir, o geçmişten kaçma ihtimalin ne kadar var yani o senin kendi geçmişinden kaçma ihtimalin. Bir de 8 yaşındaki o diğer küçük kızın o ruhun o tarafa yani kendi onun kadının öldürdüğü çocukluğundaki ruhun başka birine geçme ihtimalinin olup olmadığı gibi bir şey sanırım. I wasn't a playwright at this time. O sıralar oyun yazarı değildim.
diyor. And I forgot about it. And then one day I found myself writing the first of the plays about the little bird. First scene. Yes, the first scene. İşte o sırada oyun yazarı değildim ama sonra ilerledikçe hayatım oyun yazarlığı süreci içerisinde bir gün kendime o ilk sahneyi yazarken buldum, yani kuşla ilgili olan işte sahneyi. And I thought it was a complete, very short play. Ve düşündüm ki hani bu hani bir sahnelik böyle kısa bir oyun olacak bu. And quite often ideas come to me around about 3 or 4 o'clock in the morning. Genelde sabaha karşı 3-4 gibi beni yani fikirler bana gelir işte sabaha karşı 3-4. It's usually some lines of dialogue. Genelde birkaç diyalog parçasıdır bunlar. And after I had finished the first scene, which I thought was a complete play, the second one emerged, and I didn't know what I was writing about. İlk önce birinci bölümü yazdıktan sonra ikinci bölümü yazmaya başladım ve aslında onu yazarken de ne yazdığımın farkında değildim. I didn't know what she had done until the fourth scene. Ne yaptığını bilmiyordum 4. sahneye kadar bu kızın. And I wrote the fourth scene with my eyes closed, and I was really afraid by it. I was really scared by it. 4. sahneyi gözlerim kapalı yazdım ve gerçekten çok korkarak yazdım onu. 4. sahnede biliyorsunuz kardeşiyle abisiyle parkta buluştuğu sahne. And having discovered what it was, what the story about her past was, I thought I was finished then. And then there was the fifth scene, and it was only then I understood that the play was about forgiveness and redemption. I didn't know that to begin with. O 4. sahneyi bitirdikten sonra 5. sahneye geçtiğimde tam olarak ne yazdığımın farkına vardım ve o zaman anladım ki aslında ben affetmek ve öc almakla ilgili bir oyun yazıyorum. Redemption, İntikam, evet, öc almak, intikam. I think it's much easier to look at a play after you've written it and talk about it than it is to, I can't describe to you fully what the play that I'm writing now is. Ve yazım sürecini sanırım bu şekilde açıklıyor. Yani her oyun yazmaya başladığında tam olarak hani açıklayamam diyor size nasıl bir süreçten geçtiğini. This is very important because how you write is, so you're saying that sometimes you don't know exactly what you will come out, what you plan, or sometimes things don't come out as you plan, maybe. I never plan. Yani demek istiyorum ki hani yazım süreciyle ilgili önemli bir şey söylüyorsunuz. Bazen hani planladığınız gibi çıkmayabilir. O da diyor ki evet hiçbir zaman planlamıyorum diyor. So let's talk a little bit about playwriting maybe, because you are working in Playwright Studio and also Traverse Theatre. Could you tell us a little bit about Traverse Theatre, what Traverse Theatre is doing in Scotland and or Scotland Playwrights is doing in Scotland? Yeah. They're two very different kinds of... Yani Traverse ve Scotland Playwrights, yani Scotland oyun yazarlığı tiyatrosunda ne yaptığıyla ilgili, neler olduğuyla ilgili, yeni yazımla ilgili biraz bahsedebilir misin dedim. So the Traverse Theatre is the home of new writing in Scotland. It commissions writers from the very beginning, right up to established playwrights who continue to write new work. Traverse Theatre yeni yazım üzerine odaklanan bir tiyatro ve oyun yazarlarını en başlangıcından sonuna kadar destekleyen, commission eden, yani demin anlattığım gibi hani parasını bir şekilde sağlayan ve destekleyen bir kurum. It's very specific that the work has to be new.